kesinlikle Eric'le kahve içmek isterdim. Edward'ı başkasının kolunda görünce. Eloise'in dedikodusunu yapalım mı? Daniel tam bir bencil. O değil. Aşk olmadan asla bir yerden bir yırtığın çıkması gerekiyordu. Bir test ederdim. Aga sen misin değil misin ya bir bilelim. Bana kalsa küstahlık. Eloise bence Frank'a zengin diye evet dedi. O onu her zaman tanrıça gibi görsün. Ama ben onu sevmeyeyim içten içe. Hoş geldiniz, ben İpek. İlk defa karşılaşıyorsak çok memnun oldum. Mutlaka yorum yazın ki yorumlarınızı okuyup yeni abonelerimi de tanımış olayım. Bugün 2 gün önce bitirdiğim bu kitaptan bahsedeceğim. Bende o kadar müthiş bir hafıza sorunu var ki hemen bahsetmezsem kesinlikle unutacağım. O yüzden hiç bekletmeden kitabı aldım. Geldim yerime oturdum ve tabii ki ya kahve ya çay, biliyorsunuz benim huyum. Kahvesiz, çaysız böyle oturup konuşmalı videoları çok sevmiyorum. Şöyle çok tatlış ufacık bir Nescafe yaptım kendime. Hemen en hızlı bu oluyordu. Çünkü video yapmaya yeni karar verdim. 2 dakikada hazırlandım ve karşınızdayım. Ve şu anda da hazırım. Hadi bakalım gelsin. Sarah Gio'nun Londra'dan sevgilerle kitap yorumum. Öncelikle kitabın kapağından başlayacağım. Kapağına baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz ve ben bunu çok yansıtan bir kitap okuduğumu düşünmüyorum açıkçası. Başka ülkelerde nasıl kapaklarla sunulmuş diye baktım. Daha güzel kapaklar da var. Ama ya şu maviyi kullanmazdım gibi geldi bana. Bu pembeyi de böyle kullanmazdım. Daha bir toz pembemsi bir şeyler yapardım. Aslında anlatılan yer, betimlenen yer buna benziyor. Ama yani bu çok şey olmuş böyle. Yapay kalmış. Ben daha gerçek bir dünyada kendimi buldum aslında bu kitapta. O sokakları, o kitapçıyı hayal edebiliyorum. Neyse, kapağı eleştirdikten sonra arka yazısına bakıyoruz. Nasıl ki nergisler her bahar dolmuş topraktan kendilerini gösterebiliyorlarsa ben de acıma dayanabilirdim diye kitaptan bir alıntıyla başlıyor. Arkasına da hemen kitabın özeti gelmiş zaten. Kitapta bir anne kızın hikayeleri anlatılıyor ama bu anne kızın birlikte yaşadığı dönem çok kısa sürdükten sonra anne daha sonra kızını bırakmak zorunda kalıyor ve kızı Amerika'da bir yaşam sürerken kendisi Londra'ya dönüyor. Annemiz İngiliz, babamız Amerikan. Ve biz olayların nasıl bu noktaya geldiğini anlamak için ufak ufak ipuçlarıyla kitapta ilerliyoruz. Bu arada 2 taraflı yazılmış. Hem anneden yani Eloise'den dinliyoruz hikayeleri hem de Valentina'dan yani kızından hikayeleri dinliyoruz. Bu arada Valentina da büyümüş, evlenmiş, boşanmak üzereyken annesinin vefat ettiğini öğreniyor ve annesinden kendine kalan miras kitapçıya hop bir uçağa atlayarak gidiyor. Böyle bahsedebiliriz. İkisinin bir arada olduğu süreçte Eloise kızına çok güzel kitap aşkını aşılamış bir anne olduğu için daha sonrasında da bu kitaplara olan aşkını devam ettirmiş Valentina. Hatta bir kütüphaneci olmuş yıllar sonra. Ve aynı zamanda kızı kütüphanecilik yaparken Amerika'da Eloise de gelip bir kitapçı açmış Londra'da ki bu zaten Eloise'in en büyük hayallerinden bir tanesiydi. Kitabı okurken şöyle bir durum da oluyor burada. Tabii ki sadece bir anne kız görmüyoruz. Aşk da var içinde. Çünkü Sarah Gio aşk olmadan asla demiş bir kadın bence. Buradaki aşk hikayelerinden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Aşırı spoiler'a girer diye ama eleştirdiğim noktalarda zaten konuyu biraz değişmiş olacağız. Bu arada eğer kitabı okuduysanız fikirlerinizi böyle benim hani videoyu bitirdikten sonra benimle hem fikir olduğunuz yerleri ve olmadığınız yerleri yazarsanız da çok mutlu olurum. Valentina'nın annesine karşı duyduğu öfke ve aynı zamanda sevgisi gerçekten çok güzel işlenmişti. Bunu çok böyle içten ben de hissettim. Yani annesinin neden kendisini bırakıp gittiğinden emin değilken bile annesine karşı duyduğu bir sevgi ve aynı zamanda annesinin başka çocuklara, başka hayatlara harcadığı zamanları her öğrendiğinde de onlara duyduğu kıskançlık gerçekten bu çok harika bir şekilde işlenmişti. Bunun dışında Valentina'nın yeni hayatına başlamasını biraz böyle eksik buldum. Çünkü evet bir define avı annesi aslında ona bırakmış ve orada burada notlar buluyor, heyecanlar yaşıyor. Nasıl anlatayım? Bir bulmacayı çözüyor gibisiniz aslında kitabın içerisinde ve bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ve hani her şey olup bittikten sonra ben Valentina'nın bir günlük rutinini görmek isterdim. Oradaki yaşamını görmek isterdim. Bu kitapta hikayeyi diri tutan, enerjiyi yükselten bir karakter olan Liza'yı çok beğendim. Bence bu kitaba gerekiyordu. Çünkü herkes kitap seven ve hani evet o dünyayı seviyorum kitap sever bir insan olarak ama herkes dingin bir hayat yaşarken bir yerden bir yırtığın çıkması gerekiyordu. Burada da Liza diye bir karakter var. Bence olması gerektiği kadar hoş bir karakter diye düşünüyorum. Kitaptaki bazı tesadüfleri abartılı bulduğumu söylemeliyim. Mesela eğer ben bu kitabın yazarı olsaydım
kuaförü Daniel'ın bir tanıdığı yapmazdım diye düşünüyorum. Başka bir şey, bence çok büyük bir hata. Valentina'nın sanki böyle IQ'su sınanmış gibi geldi bana orada. Bir kitap buluyor ve o sevdiği kitaba böyle, bilmiyorum siz kitaplarınıza notlar alır mısınız da ben genelde kitaplarıma not almıyorum. İşte altını çizmiyorum, not almıyorum. Çünkü sanki kitabı bozuyormuşum gibi hissediyorum. Aslında yapılabilir. Çok da hoş bir şey ama yapamıyorum yani. Öyle bir özelliğim var. Hatta İtalyanca kitap okurken bile başka bir not defterine not alıyorum. Üzerine İtalyancalarını yazmaktansa. Neyse, Son Kış diye bir kitap var ve kitabı acayip merak ettim. Bu kitap yüzünden Son Kış'ı araştırıyorum. Elinde Son Kış kitabı olan varsa bana yazsın çünkü artık basılmıyor da. Neyse, Son Kış kitabını çok seviyor Valentina. Annesi de çok seviyormuş ve Son Kış kitabını eline aldığında böyle notlar bulmaya başlıyor. Oraya buraya notlar alınmış ve hepsine Valentina şey diyor. Burasında ben de böyle düşünürdüm, ben de böyle derdim. Bu şekilde düşündüğü için de bu notları alan kişiyi merak ediyor ve kitabı kendinden önce kimlerin okuduğunu araştırmak isterken kitapta bir telefon numarası, bir isim buluyor. Şimdi bizim kızımız burada bu ismin ve telefon numarasının peşine düşüyor kitabın bir kısmında. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Kim sahip olduğu kitabın başına ya da herhangi bir yerine kendi ismini işte ve telefon numarasını, bilgilerini kısacası yazar? Ancak kimse yazmaz. Yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden burada tutup da o telefon numarasına sahip olan kişinin ya da o isme sahip olan kişinin bu kitabın okunduğunu düşünmesi Valentina'nın, bana Valentina'nın zekasını böyle çok küçümsenmiş gibi hissettirdi. O yüzden orasından hoşlanmadım. Bana şey gibi geldi. Herhangi birisi okurken mesela o anda da bilmiyorum biri aradı, yazacak bir şey de bulamadı belki, bilmiyorum, aslında o da hoş bir şey değil. O anda not alması gerekiyordu ve sanki oraya not almış o kişi gibi geliyor. Yani notu alan kişi tamamen başkası, kitabın sahibi tamamen başkası gibi geliyor ve kitabı zaten okurken de sürekli bu ayarda okudum. Böyle okuyorum, bence o değil falan. Çünkü sürekli Valentina şeyi araştırıyor. Bu kitap kimindi falan ama o ismini araştırıyor. Daniel. O değil falan. Ben sürekli böyle o değil. Ve kitapta şöyle bir şey var. Size de oldu mu bilmiyorum. Erik'i gördüğüm andan beri dedim ki, yani gördüğüm derken sanki kitabı, yani kitap değil de film izliyorum. Yani ya ben böyle de canlandırarak okuduğum için gördüm demiş olabilirim, kusuruma bakmayın. Okurken direkt şey oldu böyle. Dedim böyle Erik'ten böyle bir hoşlanması gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü Erik tam onun kalemiymiş gibi geliyordu bana. Ve zaten kitabın bir yerinde de sürpriz olaylar gelişiyor arkadaşlar. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Genel olarak kitabın anlatımını akıcı buldum. Zaten Serahçıoğlu ve hikayelerini severim. Çok aşırı karamsar, çok aşırı üzücü, dramatik şeyler yazmıyor. Ben mutlu sonları seven bir insan olarak kafa dağıtmak için de kitap okuduğumdan bu tarz kitapları evet seviyorum. Bu kitabın bana düşündürdüğü şeylerden bir tanesi kesinlikle şu oldu. Ne olursa olsun bir anne bir kızını bulabilirdi. Bunu çok düşündürttü bana. Ve ne olursa olsun eğer bir anne çocuğunu bulmuyorsa o çocuklar kendilerini terk edilmiş hissediyorlar. Burada Valentina bir ömrü terk edildiğini düşünerek geçiriyor. Ve kitabın sonunda da bana sorarsanız ben halen Elois'in neden kızını bulmadığını anlamış değilim. Tabii ki bir ayrılma süreci, tabii ki bir vatandaşı olmadığı başka bir ülke ama yani ne olursa olsun bir anneysen ne olursa olsun gidip sokak sokak bence kızını arardı diye düşünüyorum. Çünkü isim belli, soy isim belli. Daha önce yani eski eşi, bilindik bir iş adamı. Yani bana orası çok inandırıcı gelmedi. Hikayenin orasında ben bir dedim ki mantık hatası var burada Serapcığım, ama tabii ki de kitap o kadar çok okunmuş, New York Times'ta çok satanlara girmiş. Hani sen mi bunu eleştiriyorsun diyebilirsiniz ama ben o kitabın orasını yazarken bir düşünürdüm. Burada bir açıklık olduğunu hissederdim. Başka bir şeyler koyardım altına. Mesela belki de Elois'in eski kocasının kızına kötü bir şeyler anlatıp kızını tamamen annesinden soğuttuğunu, annesi kızını bir süre sonra bulsa bile artık kızının onunla görüşmek istemediğini falan yazabilirdim hikayenin devamında. Ama bu şekilde havada bırakılmış gibi geldiği için böyle söylüyorum. Eğer gerçekten bu kitabı ben yazıyor olsaydım böyle mi yapardım bilmiyorum ama şu an hani ilk düşündüğümde aklıma gelen klasik hani kötü baba falan, çocuğunu dolduruşa getiren babayı yazabilirdim diye düşünüyorum. Ama Serah onu havada bırakmayı tercih etmiş. Günün sonunda biz neden Elois'in kızını terk ettiğini bence çok anlayamadık. Siz de eğer okuduysanız hani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Elois kızını neden terk etmiş oldu?
bu evliliğin bitmesi demek ya da babanın bütün yolları kapatmış olması demek kızına gitmesi için gerçekten bir engel miydi? Şimdi madem size böyle bir soru sordum, hemen buradan da kitapla ilgili daha önce hazırlanmış olan sorulara geçiyorum. Ben daha önce şöyle bir kere göz attım ama hiç üzerine düşünmedim. Kitabı da henüz zaten bitirmemiştim. O yüzden şimdi birlikte bakacağız arkadaşlar. Eğer siz de bu kitabı zaten okuduysanız yorum olarak aşağıya sizce'nin cevaplarını yazabilirsiniz. Birinci soruda ne varmış? Eloise neden Frank'e evet dedi? Güzel soru yazmışlar. Eloise, şimdi bu biraz Eloise'in dedikodusunu yapalım mı? Tamam, geliyor o zaman. Ben ne düşünüyorum? Gerçekten şunu düşünüyor. Eloise'in çok ekonomik seviye olarak düşük bir hayattan yüksek bir hayata geçiş için herhangi birini kullanacağını aslında kitabın başından beri görüyorduk. Frank'e de evet demesinin aslında sebebi o anda bir kıskançlık gibi gösterilse de Edward'ı başkasının kolunda görünce, Edward onun büyük aşkı, aslında kıskançlık gibi anlatılmaya çalışsa da Eloise bence Frank'a sadece ve sadece zengin diye evet dedi. Yani burada diyebilirsiniz ki İpek, neden öyle düşünüyorsun? Şimdi Frank'in yerine başka birini koyun, tamam mı? Ve adamın parası olmasın. O anda da flört ediyorlar. Eloise de asıl beğendiği adamı, asıl sevdiği adamı başka bir kadınla görüyor. Ama yani diğer flört ettiği adam da beş parasız. Eloise onunla evlenecek bir kadın değildi. Kısacası bence sevdiği adamı kıskandığı için Frank'e evet dedi diyemeyeceğim. Direkt zengin adam avcısıydı Eloise ya. Ya çok gaddar bir cevap oldu ama ya çok üzgünüm ama sen öyle bir kadının Eloise. Yani şimdi arkandan konuşuyoruz biraz ama olsun. İkinci soruya geçiyorum. Eloise Amerika'ya gidip uçaktan ilk indiği an ne hissettin? Ben mi ne hissettim? Ben salak dedim ya herhalde. Salak dedim galiba, evet. Neden Amerika'ya gittiğini anlayamadım. Ve oraya giderken bile aklımda diğer adam olduğu için sinirlendim galiba. Evet, sinirlendim. Çünkü bir karar almış ve artık başkasıyla evlenmişti ama halen başkasını düşünüyordu ve hatta oradaki şeyi hatırlıyorum. Bir cümlesi vardı arkadaşlar. Ay çok sinirim bozuldu. Yatak odalarını gördüğü an söylediği cümle, burada söylemeyeceğim şimdi. O evet bir tık bir böyle sinir bozucu oldu. Ondan sonra bakalım. Eloise neden mutlu olamadı? Sıfırdan başlayamadı. Neden mutlu olamadı? Çünkü Eloise sürekli hem o aşık olduğu esas adamı diyelim onu düşünüyordu. İkincisi bazı sırlar öğrendi Frank'le ilgili. Ondan da hoşlanmadı. Aslında bakın burada Eloise'in bencilliği de söz konusu. Bak bunu söyleyecektim. Ya ben gerçekten hafızada sıkıntı yaşıyorum. Not almadığım için oluyor bunlar. Kitapta herkes bencil arkadaşlar. Yani Eloise işte bencillik yapıyor. Frank'e evet diyor. Frank bencillik yapıyor. Bundan gerçekten hani kadının bilmesi gereken bir şey kadından saklıyor. Ondan sonra Millie bencillik yapıyor ve en yakın arkadaşının kızacağını bildiği bir şey yapıyor. Yani kim var başka bir bencillik yapan? Daniel tam bir bencil, yani böyle bir şey olamaz. Kafasına göre sırf kızı tanımak istiyor diye bir bencillik yapıyor ve işleri sarpa sarıyor falan. Yani kitaptaki herkes bencil. Bencil olmayan tek hani düşündüğüm, burada bencil olmadığını düşündüğüm Lisa var. Valentina ve Eric var. Eloise evet bu yüzden mutlu olamadı. Sıfırdan başlayamadı. Çok bencil davrandı. Adamın paralarını müzayede çarçur edeyim derken bir yandan ve adamın aslında ondan bir şey saklamış olmasının dışında hani şunu da sevmedi. Evet ben bu adamı sevmeden buraya geldim ama aslında bu adam da beni sevmiyor. Onu sinirlendirdi. Kendisi istiyordu ki o onu her zaman tanrıça gibi görsün, öyle davransın. Ama ben onu sevmeyeyim içten içe falan gibi düşünüyordu galiba diye düşünüyorum. Eloise Val için her şey yaptı mı? Eloise Val için bence her şey yapmadı. Yani hatta şunu hatırlıyorum. Eloise'in kitapçıyı aldığı an zaten henüz tam anlamıyla boşanma falan da gerçekleşmemişti. Eloise bayağı Londra'ya yerleşmeye kararlıydı ki hani o kitapçıyı aldı diye düşünüyorum. Orada bir hayat kurmaya çok erken başladı. Bakın bir hayat kurmasını demiyorum. Zaten kadının öyle bir cümlesi vardı. Kendinin yapabileceği bir şey kalmadığında artık hayata yani orasından müdahale edemeyeceğini anlayınca kendi hayatını oluşturmaya çalıştı Eloise ki bu çok normal bir şey. Ama bunun için çok erken davrandı. Val için bence hiçbir şey yapmadı. Val'ın yerinde olsan kitaptaki notları yazan adamın peşine düşer miydin? Ya Val'ın yerinde olsam bir kere hiç kimseyle %100 aynı düşünemeyeceğimizi düşünüyorum.
Yani bu çok ütopik olurdu. Tutup da işte vay böyle bir şey yapmış, vay efendim işte bunları yazmış, bu kesin bana benziyor falan. Bu tarz bir şey diyemeyebilirdim. Ama diyelim ki oldu da böyle bir benimle aynı düşünen bir adam daha önce bu kitabı okumuş dedim. Peşine düşsem bile o notun hani o kişi tarafından yazıldığını düşünmezdim. Mesela o kişiyi buldum ya, ilk sorduğum şey şu olurdu. İşte son kıştaki şu bölümde ne yazmıştın hatırlıyor musun? Çünkü bir test ederdim. Aga sen misin değil misin ya, bir bilelim. Bunlar hiç son kışı konuşmadı. Bunlar buluştu, yemek yedi arkadaşlar. Sanki o kitaptan dolayı buluşmamışlar. Sanki çok yüzeysel iki tane insan. Hani sanki edebiyatın altından girip üstünden çıkmamışlar, anladın mı? Yemeğe çıkıyorlar, bak sen o aradığın adamı buluyorsun. En sevdiğin kitaplardan birini okumuş. Senin düşündüğün gibi düşünüp üzerine not almış. En azından Valentina öyle zannediyor. O adamla yemeğe çıkıyorsun ve son kışı konuşmuyorsun. Nasıl oluyor aga bu? Ben bunu anlamadım yani. Ben o yüzden şöyle düşünüyorum. Evet, madem bu kadar aynı düşünüyoruz, o kişiyi bulmaya çalışırdım ama hemen bir teste tabi tutardım. Bu adam o adam mı? Yoksa bu adam herhangi bir adam mı diye. Val kitap evini satsa ne olurdu bence? Val kitap evini satsaydı Nike dönerdi galiba ya. Nike dönerdi bence, evet. Çünkü o depresyonla oradan çıkamazdı. Ve tekrardan sıfırdan başlayamadığı için bildiği hayata, Nike ve Amerika'ya dönmeyi tercih ederdi diye düşünüyorum. Hangi karakterle kahve içmek isterdin? Kesinlikle Erik'le kahve içmek isterdim. Erik'le oturup iki lafın belini kırmak isterdim. Hatta belki de kitaptaki en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Erik bile olabilir. Ya Erik'i böyle şey gibi görüyorum, hani büyük koca bir adam değil de daha çok anlatacak, çok böyle heyecanlanacak çok anısı varmış. Hala bir çocukmuş ama büyümüş. Ama o çocukluğunu hala kaybetmemiş bir adam gibi görüyorum Erik'i. Ve çok çabuk kontrol edilebilir bir adam gibi de görüyorum bir yandan Erik'i. Ona şey demek isterdim ya, kendi çizgilerini daha net çekmelisin falan, ne bileyim. Bu tarz bir şeyler demek. Arkadaş tavsiyesinde bulunmak için kahve içmek isterdim Erik'le. Kimi hiç sevmedin? Kimi hiç sevmedim? Fiona'yı hiç sevmedim. Kimi sevmedim? Daniel'i hiç sevmedim. Daniel'in yaptığı şeyi de hiç hoş bulmadım. Hem kızın işte o önemli gecesine, kitapçı için çok önemli bir gece düzenleniyor. Hem ona gelmiyor. Zaten daha ikinci buluşmaları olacaktı. Hem ona gelmiyor hem de çok yüksek bir meblağda bağışta bulunuyor. Ve bununla kızın gönlünü alıyor. Bence zaten Valentina da neden gönlünün onunla alınmasına izin veriyor? Nasıl oluyor da bunu jest olarak kabul ediyor? Bana kalsa küstahlık, kendini beğenmişlik falan filan olması lazım. Yani sen kimsin yani? Hani madem bir iyilik yapacaksın üstelik de yani bence göstermeden yapabilirsin. Bence şöyle olabilirdi. Zaten özür dileyebilirdi, arayabilirdi, güzelce konuşabilirdi, kendini affettirebilirdi. Affettirdikten sonra da böyle bir bağış yaptığını Valentina tek başına bir şekilde öğrenebilirdi diye düşünüyorum. Yani onun kendini belli etmesine gerek yoktu. O yüzden Daniel'ı hiç sevmedim. Kitabın bir rengi olsa ne olurdu? Az önceki bahsettiğim konu, biliyor musun? Kitabın bir rengi olsa bu olmazdı ya. Bu değil yani. Sanırım şey olurdu, böyle bir açık bej rengiyle böyle pudramsı bir şeyin üzerine. Nergis hiç uymadığını düşünüyorum. Burada Nergis var. Okey, Nergisler kitap için çok önemli ama Nergis'i yine de koymazdım. Çünkü uymuyor. Bu iki rengin üzerine yine belki de beyazla Sarajevo yazılmış bir şekilde düşünebilirdim. Yalnız bunu da anlıyorum. Bunu zaten oturup da Sarajevo seçmemiştir. Kitap tasarımı, kapak tasarımı falan çok farklı şeyler. Ben de kitap çıkarttığım süreçte anladım. Bunlar bizim seçebileceğimiz, yazara çok kalmış şeyler olmuyor. Bence o da kitabını bu kapakla çıkartmak istemezdi. Epsilon yayınlarından bu arada bu benim okuduğum. Başka kapakları varsa hani bilmiyorum. Bunun üzerinden konuşuyorum. Bu olmazdı. Dediğim gibi açık bir bej, açık bir pudra ve üzerine yazıların beyaz olmasını yine tercih ederdim. Şuradan baktığınızda kitap kötü görünmüyor. Ama sadece şuradan baktığınızda, buradan baktığınızda beğenmedim. Evet, bakıyoruz şimdi. Cicero kutusunda ne vardı? Cicero kutusunda şekerler vardı. Evet, Cicero'nun duyguları. Bu da güzel bir bence güzel bir ters köşe olmuştu kitapta. Onu sevdim. Ama o kadar abartılacak kadar da değildi. Onu biraz bir abartmışlar gibi geliyor. Frank hakkında ne düşünüyorsun? Frank hakkında ne düşünüyorum? Frank hakkında kafasında bir kadın yarattığını ve o kadının Eloise olmadığını düşünüyorum.
O kadının zaten kim olduğunu da daha sonra öğrendik, kafasındaki kadının. Onun da Eloise olmadığını anlayınca zaten tekrar kafasındaki kadına dönmeye çalıştı Frank. Ya insanları olduğu gibi kabul etmek gerçekten çok farklı bir şey. Hani görmek istediğimiz gibi değil, olduğu gibi. Onu yapamayan insanlardan bir tanesi bence Frank diye düşünüyorum. Ve böylece soruları da bitirdik mi? Bakayım şu ikinci sayfada ne var? İkinci sayfada kitap sözlüğü varmış. Evet, soruları da böylece arkadaşlar bitirdik. Bu kitapla ilgili başka söylemek istediğim bir şey yok. Ama bundan sonra şöyle yapmaya karar verdim. Eskiden böyle bir şey olurdu mesela. Böyle yapardık. Hop, hangi sayfa hangi paragraf falan diye. Sağ mı sol mu falan diye. Bilmiyorum sizde oluyor mu? Sıkıldıkça böyle kitaplardan çekerdik böyle. Sayfa çekerdik, paragraf çekerdik. Onu yapmak istiyorum. Ya ben bu kitap videoları bundan sonra kapanırken bunu yapacağım. Şimdi hemen sizinle bir tane seçiyoruz. Tamam, hazır mıyız? Geliyor. Hazır değilmişim. Burası. O zaman şey yapalım. Sağ sol sağ sol. Burayı okuyorum. Üçüncü paragraf olsun. Hadi. 1, 2, 3. Okey. Tamam anneciğim dedi. Bana sıkı sıkı sarıldı. Çok yakında bu çocukluk hali sona erecek. Genç bir kadın olarak çiçek açacaktı. Gelecek yıllardaki halini görmeyi dört gözle beklesem de böyle kalmasını çok istiyordum. Benim çok sevdiğim bebeğim. Acele et, geç kalacaksın. Okey. Güzel bir paragraf. Bu videonun da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu kapatmadan önce kendi kitabımdan da ufak bir bahsetmek istiyorum. Eğer henüz okumadıysanız bütün online satış mağazalarında yanlışlıkla aşık oldum İpek Büşra Zeoli diye aratıp kitabı alabilirsiniz. Eğer okursanız bana mutlaka yorum yazın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca da bu video ile ilgili de yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.